özel bir şirket tarafından kurulan ve yönetilen bir şehir. Bu yönetim şekli kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Keza dünya genelinde şehirlerin yerel yönetimler tarafından yönetildiğini düşünürsek gerçekten tuhaf gibi. Peki böyle bir şehir var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Olsa da sürdürülebilir mi? Bu bölümümüzde Çin'in güneyinde bulunan küçük bir tarım arazisinden bir sanayi şehrine evrilerek büyüyen ve bu büyümeyi bir şirket yönetimine borçlu olan Jialong şehrinin gelişim hikayesini izleyeceğiz. Çin'in reform ve açılma döneminin başından bu yana hızlı kentleşmesi 20. ve 21. yüzyılın mega trendlerinden biri olarak kabul edilir. Bu kentleşme sürecinde az bilinen bir durum olan ve Çin'de giderek yaygınlaşan özel sektör odaklı kentleşme planları da yer almakta ve 100'e yakın şehir bu şekilde kurulmuş bulunmaktadır. Bu şehirlerin arasında en çok öne çıkan şehir ise kuşkusuz Jialong şehridir. Jialong Corporation, endüstriyel parklar ve şehir geliştirme projeleri gibi gayrimenkul ve altyapı projeleri üzerinde faaliyet gösteren bir şirketti. Bu şirketin kurucusu olan Huang Yujiao, 2004 yılında içerisinde küçük işletmelerin bulunduğu sanayi şehri inşa etme projesini başlattı. Bu projesini gerekli anlaşmaları yapıp izin aldıktan sonra faaliyete geçiren Huang'ın projesini başlattığı bugünkü Jialong şehrinin tamamı o zamanlar tarım arazisinden ibaretti. Gelişim projesi bölgesine alınan bu bölgedeki yerel çiftçiler arazilerini köy kolektiflerine devretmiş, bu kolektifler de arazileri Jialong'a 55 yıllık süreyle kiralamıştır. Bundan sonra boşalan bölgede şirket ilk etapta yerel yönetimle yaptığı anlaşma gereğince kanalizasyon arıtma tesisi, temiz su dağıtım şebekesi, elektrik santrali ve karayolu projeleri inşasına başladı. Altyapı projeleri devam ederken bir yandan da üst yapı yatırımlarına başlayan şirket, sanayi bölgeleri, bu bölgelerde çalışacaklar için konut ve ofis binaları gibi yapıların proje ve inşa çalışmalarına da başlamıştı. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde şehirleşme planını da kendisi oluşturan Jialong şirketi yaptığı yatırımlarla gelecekte içinde 100 bin kişinin yaşadığı ve yıllık 3 milyar dolarlık üretime ve 70 milyon dolarlık vergi gelirine sahip bir şehir yaratacaktı. Şehir ilk etapta küçük ölçekli sanayi şirketlerini ve burada çalışan işçileri barındıracak ölçekte planlanmışsa da zamanla yatırımcıların yönelen ilgisiyle bir sanayi merkezine dönüşecekti. Jialong şirketi ile yerel yönetim arasında yapılan sözleşme şartlarına göre şirketin proje kapsamında fabrikaları, ofis binalarını, bölgede yaşayacak olanlar için daireleri hemen inşa etmesi gerekiyordu. Şirket proje bölgesinde 137 milyon dolarlık yatırımla 400'den fazla işletmenin faaliyet gösterebileceği bir sanayi bölgesi yaratmalı ve buradan 47,5 milyon dolarlık vergi geliri sağlamalı. Ayrıca ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına katkısında yıllık 1 milyar dolar olması gerekliydi. Burada faaliyet gösteren firmalar yerel yönetime kayıt yaptırmalı ve mutlaka vergilerini düzenli ödemeliydi. Eğer sözleşme şartlarında aksamalar oluşursa sözleşme iptal olabilecek veya başka bir şirkete devredilebilecekti. Yerel yönetimler şirkete sadece temel kamu hizmetlerinde yardımda bulunacaktı. Yani yerel yönetim sandalyede arkasına yaslanacak ve sadece olan biteni izleyecekti. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Peki sonuçta özel bir şirket olan Jialong'un bu işten kazancı ne olacaktı? Sözleşme şartlarına göre fabrikalardan, ofis binalarından ve dairelerden kira alacak ve yerel yönetimle vergi gelirini paylaşacaktı. Ayrıca şirkete bir teşvikte de bulunulmuş, şehirdeki işletmeler metrekarede 100 yuan vergi geliri elde ederse ekstra olarak verginin %25'lik kısmı şirkete ödüllendirme olarak verilecekti. Eğer bu gelir 80 yuan olursa ekstra %20 pay verilecekti. Bu da demek oluyor ki şirketin bölgeye yatırım çekmesi kasasına girecek ekstra payların da miktarını artıracaktı. Bunun için bölgeye alışveriş merkezleri, akvaryum, oteller, sinema salonları gibi sosyal alanlar da inşa ederek yatırımcı çekmeye çalışan şirket de yerel yönetimin kendisine uyguladığı teşviği bölgedeki yatırımcılara uyguluyordu. Belirli bir vergi hedefine ulaşanların çocuklarını buradaki özel okullarda ücretsiz okutan şirketin kurduğu bu şehir, aktif bir pazar ve büyüyen bir ekonomi ile sürekli yeni girişimcilerin gelmesiyle başarılı gibi gözüküyor. Ancak Çin'deki yeni nesil şehirleşmenin bu şekli sürdürülebilir mi? Bunu yalnızca zaman gösterecek.